Evreni açıklayan en iyi teorimiz şu anda çatırdamaya başladı. Ve bu duyacağınız şey bilimin sonu değil, belki de insanlık tarihinin en büyük zihinsel sıçramasının başlangıcı. Peki, evren bize ne anlatmaya çalışıyor? Yıllardır evrene dair elimizde neredeyse kusursuz, hatta şiirsel denebilecek bir senaryo var. Büyük patlamayla başlayan, galaksilerle şekillenen, görünmeyen karanlık madde iskeleti üzerine kurulu ve karanlık enerjiyle genişleyen devasa bir tablo. Bu tabloya o kadar alıştık, matematiksel estetiğine o kadar güvendik ki, pek çok fizikçi içinden şunu diyordu. Tamam, büyük resmi artık kabaca biliyoruz. Geriye kalan sadece ince detayları boyamak. Ama evren, insanın kendinden bu kadar emin olmasını pek sevmez. Ne zaman arkamıza yaslanıp artık çözdük desek, yeni veriler masaya gelip sakin sakin şunu hatırlatıyor. O kadar da değil. Şu anda kozmolojide yaşanan durum tam olarak bu. Teorilerimiz hala mantıklı ve hala birçok gözlemi harika açıklıyor. Ama aynı anda evrenin çok farklı köşelerinden gelen bir dizi sinyal, ısrarla tek bir noktaya işaret ediyor. Hikayeniz düzgün ama eksik. Bazı sayfalar hatalı olabilir. Gelin, bu çatlaklara biraz daha yakından bakalım. Kozmolojik ilke, pastanın üzerindeki çilek. Evreni anlamaya çalışırken en başta yaptığımız, bütün denklemleri üzerine kurduğumuz büyük bir varsayım var. Kozmolojik ilke. Basitçe diyor ki, eğer yeterince uzaktan bakarsak, evren her yerde ortalama olarak aynı görünür, yani büyük ölçeklerde homojendir. Bu çok basit ama inanılmaz güçlü bir fikir. Çünkü biz evrenin sadece minicik bir parçasını, kendi kapımızın önünü görebiliyoruz. Eğer bulunduğumuz bölge evrenin geneli için sıradan bir yerse, burada yaptığımız ölçümlere güvenebilir, bunları tüm kozmos için genelleyebiliriz. Peki sorun nerede başlıyor? Son yıllarda yapılan dev gökyüzü taramaları bu varsayımı ciddi şekilde zorlamaya başladı. Milyarlarca ışık yılı boyunca uzanan, standart modele göre görülmesi son derece düşük olasılıklı devasa yapılar bulundu. Galaksi duvarları, dev yaylar, halka benzeri dizilimler. Teori ne diyordu? Evrenin madde dağılımı elbette pürüzsüz değil. Kozmik ağ dediğimiz lifli bir yapı var. Ama belli bir ölçekten sonra, kabaca birkaç yüz milyon ışık yılının ötesinde, bu yerel dalgalanmaların ortalamaya karışıp homojen, pürüzsüz bir görünüm vermesi bekleniyor. Eğer hala çok büyük mesafelerde bile burada gerçekten sıra dışı bir şey olmuş, dedirtecek kadar dev yapılar görüyorsak, akla şu rahatsız edici soru geliyor. Biz gerçekten evrenin ortalama bir köşesinde miyiz? Yoksa biraz sıra dışı, kuralların farklı işlediği bir mahallede mi oturuyoruz? Basit bir benzetme yapalım. Bir pastayı tatmak istiyorsunuz ama pastanın üzerindeki tek bir çileğe odaklanmışsınız. Buradan bakıp tüm pastayı yargılıyor ve bu pastanın tadı tamamen çilek gibidir diyorsunuz. Ancak pastanın içi çikolata dolguluysa siz aslında bütün pasta hakkında tamamen yanlış bir sonuca varmış olursunuz. Bizim kozmik konumumuzda belki tam olarak böyle özel bir yer olabilir. Bu ihtimal tek başına tüm teoriyi çöpe atmaz. Ama binanın temel taşını yerinden oynatır. Gördüğümüz şey gerçekten bütün evrenin iyi bir özeti mi? Eğer değilse, biz evrenin tamamı hakkında konuştuğumuzu zannederken, belki sadece bulunduğumuz küçük bölgenin yerel garipliklerini anlatıyoruz. Ve bu, daha ilk çatlak. Hubble gerilimi. Evrenin hızını kim yanlış ölçüyor? İkinci büyük gerilim, evrenin nabzından yani genişleme hızından geliyor. Uzayın genişlediğini biliyoruz. Galaksilerin ışığı kırmızıya kayıyor, bizden uzaklaştıklarını görüyoruz. Bu genişlemenin hızını belirleyen o kritik sayıya Hubble sabiti diyoruz. Kulağa tek ve net bir sayı gibi geliyor, değil mi? Ama mesele tam burada bir kör düğme dönüşüyor. Bu sayıyı ölçmek için kullandığımız iki ana yöntem var ve bugün itibarıyla bu iki yöntem inatla aynı sonuca varamıyor. İlk yöntemde bugüne bakıyoruz. Bize görece yakın galaksileri kullanıyoruz. Belirli tür süpernovaların parlaklığını referans alarak bu galaksilerin ne kadar uzakta olduğunu ve bizden ne kadar hızlı uzaklaştıklarını hesaplıyoruz. Buradan da
şu anda evren ne kadar hızlı genişliyor sorusuna doğrudan bir cevap buluyoruz. İkinci yöntemde ise gözümüzü geçmişe, çok daha geriye evrenin şafak vaktine çeviriyoruz. Kozmik mikrodalga arka planı, yani evrenin 380 bin yaşındaki ışıksal fotoğrafını analiz ediyoruz. O zamanki madde enerji içeriğini modele koyup fiziği çalıştırıyoruz ve bugüne geliyoruz. Sonra şu soruyu soruyoruz. Eğer evren böyle başladıysa, bugün genişleme hızı ne çıkmalı? Kağıt üzerinde bu iki yöntemin birbirini doğrulaması gerekir. Farklı yollar aynı sonuca götürmeli. Ama gerçekte ne oluyor? Ölçümler hassaslaştıkça tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bu iki sayı birbirinden ciddi biçimde ayrıştı. Hata paylarını küçülttük, cihazları kalibre ettik, analizleri defalarca elden geçirdik. Ama makas kapanmadı, aksine daha da açıldı. Bugün bu uyumsuzluğun şans eseri olma ihtimali artık hata payı diyerek geçiştirilemeyecek kadar düşük. Kabaca milyonda bir mertebesinden bahsediyoruz. İşte bu yüzden birçok kozmolog artık şunu sesli düşünüyor. Ya erken evreni anlamamızda eksik bir şey var ya da günümüze gelirken Newton-Einstein fiziğinin ötesine kayan yeni bir durum söz konusu. Hangisi doğru olursa olsun, bu artık küçük bir düzeltme problemi değil. Teorinin temel parametrelerine dokunan varoluşsal bir mesele. Sen izleyici olarak şunu sorabilirsin. İyi de sayıda biraz fark varsa ne olacak? Cevap şu. Bu fark, evrenin yaşını, boyutunu, neyden yapıldığını ve gelecekte nasıl öleceğini değiştiriyor. Yani rakamdaki birkaç birimlik kayma, anlattığımız hikayenin finalini değiştiriyor. Ve maalesef hikayedeki sorunlar burada da bitmiyor. James Webb ve erken galaksiler. Zaman çizelgesi sıkışıyor. Üçüncü büyük soru işareti, galaksilerin en erken dönemlerdeki haliyle ilgili. James Webb Uzay Teleskobu tam da bu yüzden inşa edildi. Evrenin çocukluk dönemini, yani en erken galaksileri yakalamak için. Beklentimiz gayet netti. İlk galaksilerin oluşması uzun, kaotik ve zahmetli bir süreç olmalıydı. Küçük madde kümecikleri birleşe birleşe daha büyük yapılara dönüşecek. Bu da 100 milyonlarca yıl alacaktı. Bu yüzden evren çok gençken dev ve olgun galaksiler görmeyi beklemiyorduk. Peki James Webb bize ne gösterdi? Evren henüz 300 milyon yaşına bile gelmeden sandığımızdan çok daha büyük, parlak ve olgun galaksiler çoktan sahneye çıkmıştı. Burada sorun sadece büyüklük değil. Bu erken galaksilerin bazılarında ağır elementlerin beklenenden fazla olduğuna dair işaretler var. Oysa başlangıç evreni neredeyse tamamen hidrojen ve helyumdan oluşuyordu. Karbon, oksijen, demir gibi elementlerin ortaya çıkması için nesiller boyu yıldızların doğup ölmesi, süpernovalarla bu elementlerin ortama saçılması gerekiyor. Bu tablo, zaman çizelgesini son derece zorlayıcı biçimde sıkıştırıyor, sanki evren ilk dönemlerde hızlı ileri sarılmış gibi. Bu da şu iki ihtimali gündeme getiriyor. Ya erken evrende çok daha hızlı ve agresif çalışan bir galaksi oluşum mekanizması var ya da bizim anlattığımız senaryoda ciddi bir eksik bölüm var. Her iki durumda da galaksiler böyle oluştu dediğimiz standart hikayeyi hafife alamayacağımız ölçüde revize etmek zorundayız. Yani galaksi oluşumuna dair yerleşik senaryoları yeniden masaya yatırmadan bu verileri görmezden gelemeyiz. Ve tüm bunların üstüne bir de yıllardır çözülmeyen eski dertler ekleniyor. Buzdağının altı, lityum, karanlık madde, karanlık enerji. Bu üç büyük konu, dev yapılar, Hubble gerilimi, erken galaksiler aslında buzdağının sadece suyun üstündeki kısmı. Masada daha eski ama bir türlü çözemediğimiz, yıllardır halının altına süpürülmüş başka pürüzler de var. Mesela evrenin ilk dakikalarında hangi elementten ne kadar üretileceğini hesaplayan teorimiz, hidrojen ve helyum için neredeyse kusursuz çalışıyor. Ama lityuma geldiğimizde, teori şu kadar lityum olmalı diyor. Biz gözlemlerde bunun ancak 1/3'ünü buluyoruz. Bu, defterin kenarına not alıp geçilebilecek bir detay değil. Onlarca yıldır sessizce bekleyen, teorinin kalbine saplanmış bir kıymık. Benzer bir huzursuzluk, karanlık maddenin galaksiler içindeki dağılımında da var.
Simülasyonlar, galaksi merkezlerinde karanlık maddenin sivri bir zirve yapmasını öngörürken, gerçek galaksilerde daha yumuşak ve yayvan profiller görüyoruz. Ve nihayet en ürkütücü görünen başlık, karanlık enerji. Standart modele göre evrenin hızlanan genişlemesinden sorumlu bu şey zaman içinde sabit kalmalı. Kozmolojik sabit gibi davranmalı. Fakat son yapılan dev taramalar, DESI gibi, karanlık enerjinin geçmişte ve bugün tamamen aynı olmayabileceğini fısıldıyor. Bu sonuçlar henüz kesinleşmiş değil. Ama doğrulanırsa evrenin hem geçmişine hem de geleceğine dair yazdığımız senaryoları kökten değiştirmek zorunda kalacağız. İşin özeti şu: farklı yerlerden gelen küçük ama ısrarlı uyumsuzluklar koro halinde şu cümleyi kuruyor. Şu güne kadar yazmış olduğumuz kurallar mantıklı ama pürüzler de bitmeyecek gibi. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Her şey çöktü, kozmoloji yalanmış, fizik bitti mi demeliyiz? Hayır, aslında neredeyse tam tersi. Bilimde kriz, dışarıdan göründüğü gibi bir çıkmaz sokak değildir. Kriz, sistemin çalıştığının, verilerin dürüst olduğunun en büyük işaretidir. Deneyler, gözlemler, teleskoplar hepsi ısrarla "ben buyum, gerçek bu" diyor. Teoriler de bu resmi açıklamak zorunda. Bir noktadan sonra teori verinin etrafından dolaşmaya, yorumu zorlamaya başlıyorsa, işte orada gerçekten ilginç, hatta devrimsel bir şeyler oluyor demektir. Tarih boyunca büyük sıçramalar tam da böyle anlarda yaşandı. Newton mekaniği günlük hayatta ve mühendislikte hala muhteşem şekilde çalışıyor. Ama ışık hızına yaklaştığımızda ya da atom ölçeğine indiğimizde yerini görelilik ve kuantuma bırakmak zorunda kaldı. Bugün de kozmolojide benzer bir eşiğin kıyısındayız. Belki standart modele küçük yamalar yaparak, yeni parçacıklar, yeni etkileşimler ekleyerek tabloyu toparlayacağız. Belki de çok daha köklü bir şeye. Kütle çekimini, uzayı ve zamanı kozmik ölçekte yeniden tanımlayan yepyeni bir çerçeveye ihtiyacımız olacak. Şu anda bunu kimse kesin olarak bilmiyor. Zaten işi heyecanlı kılan da bu. Kesin olan tek şey şu: evren bizi yeniden mütevazı olmaya zorluyor. Bize diyor ki, güzel bir hikaye yazdınız ama benim hakkımda öğrenebileceğiniz daha çok şey var. Önümüzdeki yıllar kozmoloji tarihine belki de büyük uyanış veya yeni devrim olarak geçecek. Ve bizler şu an bu videoyu izlerken belki farkında değiliz ama tarihsel ölçekte oldukça ayrıcalıklı bir anda yaşıyoruz. Evrenin bize hikayem eksik demeye başladığı o kırılma anındayız. Ve eğer öyleyse asıl macera daha yeni başlıyor demektir.